Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size bu motifin yapılışını göstermeye çalışacağım. Bu motiften iki tane daha iğne örüp daha sonra bunu bir çanta modeline çevireceğiz. Yani çantada kullanacağımız motiflerden bir tanesi bu olacak. Küçük bir çanta. Motifimizin yaklaşık kare bir motif. 16 santime 16 santim boyutlarında bir motif işleyeceğiz. Motif büyüklüğüne geleceğiz. Bu motifi ince ipten işliyoruz. Oldukça ince ipten. Çünkü motifin özelliğiyle ipler üstten de alındığı için daha kalın ipten örülmüş gibi veriyor. Benim kullandığım bu ipler Bravo markasının koton ipleri. Oldukça ince ipler. Tığ numaramız ise 3 numara tığ kullanıyoruz. Ben renk motifleri olarak 3 renkten yaptım. Fakat bunu daha değişik renklerden de 3 değil, zevkinize kalmış 4, 5 ama 2-3 tane ana renkten yapmak en güzeli. Şimdi motifimizin nasıl başlandığına geçelim. Motifimiz için zincir de çekebiliriz. Bir sihirli halkayla başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Üç kere de çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine trabzan. Aralarda ikişer kere zincir çekerek 4 adet 2 tane trabzan yapacağız yan yana. Tekrar 2 zincir çektik. Ve ilk başladığımız noktaya 3 adet zincirin üstüne batıp ilmeğin içinden geçirdik. Başlama şeklimiz böyle. Aralarda hep 2 zincir çekeceğiz. Köşelerde. Onun haricinde zincir çekme yok. Model buradan başlamıyor. Köşelerden başlıyor. Köşelerden başladığı için biz köşeye şöyle ilmeğin içinden geçirerekten köşeye geliyoruz. Köşeye geldik. Buradan yine 3 adet zincir çekiyoruz. Tığımızı bu sefer 2 kere doluyoruz. Ve 2 adet ikili trabzanın arasındaki şu boşluğa batarak buradan bir ilmek alıyoruz. Ve bunu 3 kere de çekiyoruz. Bu sefer üçüncüsünde ilmeği bir kere doluyoruz. Aynı deliğe batıyoruz. Yine 3 kere de çekiyoruz. Yani tığa istersek tek dolamış olalım. İstersek 2 kere dolayalım. 3 kere de çekiyoruz. Köşe olduğu için araya 2 zincir çektik. 3 adet trabzan yapıyoruz. Bu 3 adet trabzanımızın başlangıç trabzanı bir kere dolayarak yaptığımız trabzan. Aradaki trabzana 2 kere tığa dolayarak yapıyoruz. Ve yanına yine bir kere tığa dolayarak yaptığımız trabzanı batıyoruz. Şimdi yine 3 adet trabzan yapacağız. İlk trabzanımızı bir kere doladık. 3 kere de çektik.
İkinci trabzana gelince 2 kere doluyoruz. Aynı noktaya tekrardan batıyoruz. 3 kere de doluyoruz. Bir kere de doladık. Tekrar aynı deliğe battık. Şimdi bu işlemi bütün köşelerde yapacağız. Köşelerde yaparken diğer köşeye geçerken hiçbir zaman arada zincir çekmiyoruz. 3 adet trabzanın ilkini yaptık. Tığa 2 kere doladık. 2 adet trabzanın arasındaki noktaya battık. Yine 3 kere de çektik. Bir kere doladık. Üç kere de çektik. Köşe olduğu için 2 zincirimizi çektik. Bir dolama yaptık. Trabzanımızı bir dolamayla yaptık. Şimdi tığa 2 kere dolayaraktan trabzanımızı yapıyoruz. Çok fazla sık olmamak kaydıyla trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu aradaki delik çok boş gibi gözükebilir ama bu sihirli halka olduğu için sonradan bunu böyle çektiğimizde sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Şimdi ikinci deliğimizi köşemize yaptık. Üçüncü köşeye geçiyoruz. Aynı işlemi yine burada yapıyoruz. Tığa bir kere doladık. 3 kere de çekerek trabzan yaptık. Tığa 2 kere doladık. 2 adet ikili trabzanın arasındaki noktaya batarak bir ilmek çekiyoruz. Bunu 3 kere de çekerek trabzan oluşturuyoruz. Üçüncü trabzanımızı yeniden yaptık. 2 zincir çektik. Bir kere doladık. Aynı deliğe trabzanımızı yaptık. İkinci trabzana 2 kere doladık. Aynı noktaya batıyoruz. 3 kere de çektik. Bir kere doladık. Aynı deliğe üçüncü trabzanımızı da yaptık. Bu da üçüncü köşemiz. Arada zincir yok. Sadece köşelerde birer ikişer
Evet, beyazdan sonra mavi sıramızı da yaptık. İkinci rengimize geçmiştik. İkinci rengimizi de bitirdikten sonra şimdi tekrardan burada ipimizi kesip diğer renge geçiyoruz. Motifimiz köşelerde modele başlıyordu. Mavi ile turkuazla buraya kadar geldik. İlmeği içinden geçiriyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. Yine köşede 3 tane zincir çekip tığı 2 kere dolayıp köşede daha önceden tarif ettiğimiz aynı işlemi köşede yapıyoruz. Renk geçişlerinde arkada oluşan 2 ipi bir arada tutup onu da ilmeklerin arasından geçirerek sağlamlaştırıyoruz. Tekrar tığı 2 kere doladık. Köşeye geçtik. 3 kere de ilmeğimizi çektik. Tığı 1 kere doladık. İlmeği yine 3 kere de çektik. Yine aralarda zincir yok. Tığı 1 kere doladık. Boşluğa battık. 3 kere de çektik. Orta trabzan için tığa 2 kere doluyoruz. Alttaki ilmeğe uzun trabzana dolayaraktan 3 kere de çekiyoruz. Yine kısa trabzan yapmak için aynı deliğe tığa 1 kere dolayaraktan bu işlemi yapıyoruz. Bütün ara deliklerde yaptığımız işlem aynısı. Bu motifi daha önce ölçüsünü vermiştim. 16 santim olacak şekilde ben hazırladım. Ama istediğiniz boyutta yapma şansınız var. İstediğiniz kadar renk değişikliği yapma şansınız var. İsterseniz her sırada renk değişikliği yapın. İsterseniz birkaç sırada 1 veya 2 renk değişikliği. O tamamen sizin yapacağınız işe ve motifi nerede kullanacağınıza bağlı. Biz şimdi bu motifleri yapıyoruz. Bu motifleri ileride çanta yapımında kullanacağız. Şimdi bunu bütün sıra boyunca bu motif büyüklüğüne gelinceye kadar yapmaya devam ediyoruz.
Evet, motifimizi tamamladık. 2 adet motifi tamamladık. Şimdi çantanın diğer parçasının yapımına geçelim. Çantamızın yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda size bu motifin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi 2 tane motifimizi işledik. Bu çantamız için 2 adet bu motiften gerekiyordu. Şimdi 2 adet de çantamızın yan taraflarını yapmaya çalışacağız. Yan tarafını bu şekilde bir üçgen şeklinde işliyoruz. Normal ikili trabzan yapmadım. Çünkü bu mozaik motifin önden alındığı için sürekli biraz daha dokusu kalın oluyor. İkili trabzan biraz zayıf kaldı. O yüzden ben de bunu da aynı şekilde sürekli arka tarafından alaraktan yaptım. Bu da ipi, bu modelde ipi biraz daha kalın durdurdu. Örgüyü daha kalın durdurdu. Şimdi bu çantamızı biliyorsunuz şu şekilde üçgendi. Bu beyazdan bir tane daha yapacağız bu kısmına. Sonradan da birleşme işlemini göstereceğim. Şimdi beyaz kısmını yapmaya başlayalım. Bunu bu noktadan başlıyoruz. Trabzanlarımızı 3 kere de çekiyoruz. Bunu yaparken artırmayı hem bir köşeden hem de ortada 2 zincir çektiğimiz noktadan yapıyoruz. Ancak ikili trabzanları yaparken aynı noktada arkadan alaraktan sürekli yapıyoruz ki bu böyle bir doku ortaya çıkıyor. Dört adet, birincisi biraz gevşek olmak üzere zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. İlk deliğe 3 kere de çekerek 3 adet trabzan yapıyoruz. Ara zincirlerimiz 2 adet. Aynı noktaya batarak 3 adet yine ikili trabzan yapıyoruz. Üç adet zincirimizi çektik. Örneğimizi ters çevirdik. Burada ilk noktaya aynı noktaya batarak burada da bir artırma işlemi yapıyoruz. Şimdi esas bundan sonra modelimizi başlıyoruz. Tığımızı doladık. Daha önce yaptığımız, bir önceki sırada yaptığımız 2 adet trabzanları üstüne batarak değil, şu şekilde arkadan dolayarak yapıyoruz. İki zincir çektiğimiz noktaya geldik. Normal 2 kere bataraktan burada artırma işlemini yapıyoruz. 2 zincir çektik. Aynı deliğe 2 adet trabzan yaptık. Tığımızı doladık. Bir önceki yaptığımız trabzanları arkasından dolayaraktan 3 kere de çekiyoruz. İlk noktaya geldik. Burası da artırma noktamız olduğu için önce bir tane batıyoruz. Aynı noktaya bir kere daha batıyoruz. 3 zincir çektik. Tekrar döndük. Bakın bu kısımda yani şu çizgileri hangi yönde oluşturdu isek
hep aynı şekilde aynı yönde oluşturuyoruz. Tığımızı doladık. İlk noktamızda artışımızı yaptık. Tekrar tığımızı doladık. Bakın burada bu sefer olduğu için, bu tarafta olduğu için bu ayaklar ikili trabzanı, daha önce işlenmiş olan trabzanları burada da önden alıyoruz. İki zincir çektiğimiz noktaya geldik. İki tane trabzanımızı yaptık. Burası hep iki zincir olarak devam edecek. Şimdi tekrardan bu noktaya geldik. Daha önce işlediğimiz trabzanımızı bu sefer ön kısımdan alıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. Son noktaya geldiğimizde son trabzana burada artırma yapacağımız için 3 adet zincirin üst kısmına 2 kere batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu işlemi bu şekilde uzunluğu, motifin uzunluğu kadar, mozaik motifin uzunluğu olacak kadar artırma işlemini yapıyoruz. Yani ben burada ne kadar yapmışım? Bu bir iki tane ilmek fazla olur, eksik olur ama hiçbir zaman uzunluklar birbirine anormal derecede yani ilmek sayısını tolere etmeyecek şekilde farklı olmamasına özen göstermeliyiz. Burada İlk başlangıç noktası hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane delik yapmışız. 1, 2, 3. 14 tane delik bizim bu uzunluğumuzu yapmamıza yetmiş. Şimdi biz bu işlemi 14 tane delik olana kadar devam ettiriyoruz. Ön kısma geldik. Ön kısma. Şimdi artırma işlemini yaptık. Buradaki trabzanları bu sefer trabzanları arka tarafta bıraktığımız için uzayan kısımlarını bunu arkadan dolayarak alacağız. Bu şekilde yaptığımız zaman şu çizgiler ön tarafında böyle çizgi şeklinde oluşuyor. Şimdi bunu 15-14 delik olana kadar yapmaya devam edelim.
Son sıramızı da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bunda 14 tane delik vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Başlangıç noktasını sayarsak 15 tane vardı. Biz de burada aynı şekilde sayıyı yaparak birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi birleştirme işlemini yaparken benim yaptığım bir şey. Bunun kenarı mavi, diğerininki renk farklılığı çok farklı olduğu için birleştirmede hangi ipi kullanırsak kullanalım bir diğer parçada o ip rengi sırıtıyor. O yüzden o sırıtma işlemini daha olmasın, düzgün dursun diye şu şekilde bir birleştirme işlemi yapıyoruz. Bakın buradaki birleştirmede herhangi bir renk sırıtması yok. Bunu sağlayabilmek için de koyu renkli olan mavi motifimizin kenarını bir sıra zincir şeklinde yapacağız ki beyazla birleştirdiğimizde herhangi bir farklılık gözükmesin. Bunu yaparken de herhangi bir noktadan başlıyoruz. Bunu alırken önden değil de şu şekilde arkadan alarak başlıyoruz. Hemen diğer noktaya batıp ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Batıyoruz. İlmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Kenar noktasına geldiğimiz zaman 2 tane zincir vardı. O yüzden ilmeği birinde yapıyoruz. Arada tekrardan ikinci işlemi aynı yerde yapamadığımız için bir zincir çekiyoruz. Köşe belirsin diye. Tekrar bir kere daha yapıyoruz. Ve bu işlemi bütün motifin çevresi boyunca yapıyoruz. Yani şu şekilde motifin bütün çevresi boyunca bu işlemi yapacağız. İlmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Köşe kısmına gelince bir kere daha göstermek istiyorum. Köşede bir kere yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktada bir kere daha yapıyoruz. Ve bu işlemi bütün kenar boyunca yapıyoruz. Şimdi bu
motifimizin bir kısmı. Diğer motif alt kısmına geçecek. O zaman şöyle bunu ters çevirdiğimizde bu köşe de bu köşe ile birleşecek. Bu diğer köşede buraya gelecek. Yani şu köşeyi daha önce birleştirmiştim. Şimdi bu köşeyi tekrar birleştirmeye devam edeceğiz. Şimdi birleştirme işleminde iğne kullanmıyoruz. İğne ile birleştirmiyorum. Tığ ile birleştiriyorum. Bir zincirimizi çektik. Bu köşeyle burasıyla burasını birleştireceğiz. Sonra maviler birleşecek. Şimdi bu birleştirme işlemini yaparken beyaz rengin ilk tığına iç kısmına batıyoruz. Noktanın iç kısmına sık iğnenin. İlk sık iğnenin iç kısmındaki ilmeği alıyoruz. Buradan köşeyi birleştireceğimiz için bu köşedeki de ilmeğin yine iç kısmındaki sık iğnenin iç kısmındaki ilmeği alıyoruz. Buradan geçiriyoruz ve yine ilmeğin içinden geçiriyoruz. İkinci sırada yine sık iğnenin iç tarafındaki ilmeği aldık. Karşı taraftaki ilmeğin yaptığımız zincirin iç kısmındaki ilmeği alıyoruz. Geçiriyoruz. Sık iğne yapmadan ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bunu bütün sıra boyunca yapıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. İki tarafta beyaz olduğu için yaptığımız bu işlemde herhangi bir renk kaygısı olmuyor. Bazen de ilmeği alırken böyle zorlanıyoruz. Şimdi burada uzunluklar birbirine aynı olduğu için ilmek sayısı da aynı olabilir. Ancak motifin birisinin bakın burası bu şekilde işlenmiş oluyor. Şimdi şuradaki zincir sayısıyla şuradaki zincir sayısının eşit olmasına dikkat edeceğiz. Yani bu işlemi yapmadan önce yaklaşık bir sayıp aradaki farkı ne kadarsa onu yedirmek lazım. Yani burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane var yaklaşık. Şimdi burayı sayarsak, buradaki ilmek sayısını sayarsak 30 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın 30, 31, 32, 33 tane var. Demek ki burada 3 tane ilmeği arada yedireceğiz. Mesela burada bir tanesini atlıyorum. Diğerinden alıyorum. Bu şekilde ilmek ilmeğe tam karşı gelmiş olacak. Herhangi bir buruşma veya sıkılık yapmayacak. Bunu arada bir iki tanesini bu şekilde yaparaktan yediriyoruz. Hangi tarafta fazlalık varsa evet. Şimdi bu şekilde birleştirme işlemimizi yapacağız. Ondan sonra da çantamızın ağız kısmına geçeceğiz. Çantamızın bütün motiflerini birleştirdik. Şimdi bu ağız kısmını yapmadan önce sık iğne geçiyoruz. Sık iğne geçeceğiz. Fakat sık iğneyi yapmadan önce şurada göstermek istiyorum size. Bütün kenar boyunca bir tek noktadan başlanarak bütün kenar boyunca işlediğimiz her sırayı esas alaraktan ilmeği ilmeğin içinden geçirerek burada sık iğneyi yapabilmek için bir altyapı hazırlıyoruz. Bu şekilde çok sıkı olmamak kaydıyla ilmeği ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Her yaptığımız sıranın başına bunun amacı herhangi bir sıkılaştırmak vesaire değil. Sık iğnenin yaptığımız ağız kısmındaki sık iğnenin daha güzel durması için böyle bir sıra geçiyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. Her zamanki gibi başlangıç noktamızda geçirip bir sık iğne ile bunu sabitliyoruz. Şimdi bu sabitleme işlemini yaptıktan sonra artık bu sefer her oluşturduğumuz yere batarak bir sık iğne yapıyoruz. İlk sıra biraz zor olabilir ama ondan sonra duruşu çok daha güzel olacaktır. Bütün çantanın kenarı boyunca bu şekilde önce bir sıra bir sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi bakın bu şekilde bütün kenar boyunca sık iğne işlemini yapacağız. Evet, çantamızı tamamladık. Açma kapama düğmesi olsun diye şuraya bir topuz işledim. Arkasına gene geçmesi için bir halka yaptık. İçine kumaş yaptık. Henüz dikmedik. Yan taraflarına da bu sefer bir deri sap kullandım. Bunu siz örgü de yapabilirsiniz. Varsa deri saplarınızdan birini de kullanabilirsiniz. Bu çantamızın modeli de bu şekilde yaz renklerine uygun mavi, beyaz, krem renklerde postacı tipi diyebileceğimiz bir çantamız. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır.
Eğer memnun kaldıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.